Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş laleli patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Kırmızı, yeşil ve çok açık yavru ağzı tonlarında. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Kullandığım şişlerimi ise 3 numara hanımlar. Bu şekilde misinalı şişlerimle yapacağım bu defa. Normalde uzun şişlerimi tercih ediyordum. Şimdi sizlere hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Laleli çok güzel bir patik yaptım. Modelimiz gerçekten çok hoş. Patiğimin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. İşte tabanımız. Patiğimizin topuk kısmı bu şekilde. Tamamen dikişsiz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar patiğimizi bilek bölümünden başlayacağız. Öncelikle hemen şöyle ipimi alıyorum. İpimin ucunda hanımlar ortalama bir yarım metre kadar bir ip bırakıyorum. Yarım metre kadar ip bırakıp patiğime başlıyorum. 60 ilmek olarak patiğime başlayacağım. 60 adet ilmeğimi atacağım. Bu şekilde 60 ilmeğimizi atacağız. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 10 tane ilmeğimizi attım. Bu şekilde toplamda 60 tane ilmeğimizi atıp gelelim. Evet hanımlar, 60 adet ilmeğimi attım ve geldim. Hemen ipimin ucunu şuraya bağlayacağım. Bir tane düğüm atayım, patiğimizin kenarı sağlam olsun diye. Bu fazla ucumuzu da keseceğiz hanımlar. Şimdi örmeye başlayacağız hanımlar. Patiğimizin bu bilek bölümünde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerim haroşa düz olarak öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Haroşa öreceğiz ilmeklerimizi. Sizler ters örgü örerek de haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. Artık eliniz hangisine alışkınsa. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde haroşa olarak ördüm geldim. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Yine burada haroşalarımıza devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde hanımlar bilek bölümünde haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. 60 ilmek üzerinden haroşalarımızı örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi baktığımız zaman hanımlar buraya bir diş haroşamız oluştu bile. Gördüğünüz gibi burada bir diş bir sıra haroşamız var. Hanımlar bu bölümde toplamda 5 diş haroşa olana kadar örmemiz gerekiyor. Yani patiğimizin bu bölümünde 5 diş haroşa olana kadar örmemiz gerekiyor. Şimdi hanımlar bu bölümde 5 sıra haroşamız olana kadar 60 ilmek üzerinden patiğimizin boğazını örelim gelelim. Sonra birlikte artırmalarımıza başlayalım. Evet hanımlar, ben 5 sıra haroşam olana kadar ördüm geldim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Artırmalarımızı ilk 24 ilmeği ördükten sonra yapmaya başlayacağız. Son 24 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Burada son 24 ilmeğimizi bir ayıralım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Buradan hanımlar şöyle yeri belli olsun diye hemen geçireyim tığ yardımıyla yerini belli etmek amacıyla şuraya kadardı. Amaç burada yeri belli olsun. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız. Öncelikle kenardan ilk 24 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Bakın kenar ilmeğim 1, 2. Yine haroşalara devam ediyoruz hanımlar. Haroşa öreceğiz yine artırmalarımızda da. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilmeğimi ördüm kenardan. Şimdi artırmalarımızı yapacağız. İpimi şişme hanımlar bir kere doluyorum 24 ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir kere doladım, bir ilmek düz ördüm. Bir kere doluyorum, bir ilmek düz örüyorum. Doluyorum, bir ilmek düz ördüm. Doladım, bir ilmek düz ördüm. Doladım, bir ilmek düz örüyorum. Doluyorum, bir ilmek düz örüyorum.
Doluyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir daha doladım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Doluyorum. Düz örüyorum. Doluyorum. Düz örüyorum. Doluyorum. Düz örüyorum. İşaretleyene kadar geldim. En son doladım. İşaretleyene kadar olan ilmekleri doladım. Ardından buradaki kalan 24 ilmeğimi düz öreceğim. Tekrar sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet, kenardaki 24 ilmeğimizi düz ördük. Hanımlar, şu anda bakın ipimiz sol tarafta. Patiğimizin ön yüzündeyiz ve ön yüzde artırmalarımızı yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde artırma işlemi yapmayacağız. İlmeklerimizi tamamen haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde arka yüzde tamamen haroşa öreceğiz. Sadece artırma yaptığımız ilmeklerin yönünü değiştirip örmemiz gerekiyor. Delik bir görüntü oluşmasın diye. Onu da nasıl yapacağımızı sizlere şimdi göstereceğim. Artırmalı bölümlere gelince anlatacağım. Yine haroşa örmeye devam ediyorum. 2 sıra artırma yapıyoruz hanımlar. İlk sırasını ön yüzde yaptık. Ön yüze geçince ikinci sıra artırmalarımızı da yapacağız. Bakın, artırma yaptığım ilmeğim burada. İlmeğimin yönünü şöyle değiştiriyorum. Bakın, çapraz geliyor. Bu şekilde örüyorum. Normal aradaki bir ilmeğimi normal düz ördüm. Bu artırma yaptığım ilmeğimin yönünü değiştirip örüyorum hanımlar. Amaç şu: eğer ki biz bu ilmeklerimizi bakın şöyle örersek burada delik bir görüntü oluşur. Hoş durmaz. Bu nedenle şöyle bakın ilmeğimin yönünü değiştirip öyle örüyorum. Bakın, burada şöyle düzgün bir görüntü oluşsun diye bu işlemi yapıyoruz. Yine devam ediyorum örmeye. Aradaki bir ilmeklerimi normal örüyorum. Artırma yaptığım ilmeğimin yönünü değiştirerek örüyorum. Bakın, artırma yaptığım ilmeğimin yönünü değiştirdim. Aradaki bir ilmeğimi normal düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Aradaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi örüyoruz. Yeniden ilmeğimin yönünü değiştirdim. Kalan 24 ilmeğimi de sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Dediğim gibi 2 sıra artırma işlemi yapacağız. İlk sırasını yapmıştık ön yüzde. Şimdi ön yüze tekrar geçince ikinci sıra artırmalarımızı da yapmaya başlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Tekrardan ilk 24 ilmekten sonra artırmaya başlayacağız. Bir de son 24 ilmek kalana kadar yine burada 24 ilmeğimi ayırayım. Gerçi bir önceki ipimi çekmeseydim yeri belli olurdu. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yeri hemen şurası. Yine buradan şöyle bir ipimi takayım hanımlar, yeri belli olsun diye. Çünkü buraya kadar artırmalarımızı yapacağız. Evet, şimdi devam ediyoruz hanımlar yine örmeye. İlk 24 ilmeğimi öreceğim. Şöyle birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Tekrardan artırmalarımıza aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar. 24 ilmek ördükten sonra artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artırıp bir ilmek düz örüyoruz hanımlar. İşaretli yere kadar bu işleme tekrar ediyoruz. Devam ediyoruz bu işleme. Artırıyorum, bir ilmek düz ördüm. Artırdım, bir ilmek düz ördüm. Artırdım, bir ilmek düz ördüm. Artırıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Artırıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Bakın hanımlar, en son artırdım. İşaret koyduğum yere kadar
Bu şekilde ipimi artık çekiyorum. Artırdım ve kalan 24 ilmeğimi düz örüyorum. En son artırmamızı yapıyoruz. Ardından şişimizdeki ilmeklerimizi 24 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemimizi hanımlar bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ön yüzde 2 kere artırma işlemi yaptık. Hanımlar şişimizde artırmalarımızdan sonra toplamda 99 ilmeğimiz oldu. Sayarsanız eğer 99 ilmek çıkacaktır. 60 ilmek başlamıştık. Şu anda 99 adet ilmeğimiz oldu. Bu şekilde ön yüzde artırmalarımızı yaptık. Tekrar arka yüzdeyiz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Artırma işlemi yok. Bu şekilde arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Hanımlar yine bir önceki sırada arka yüzde yaptığımız gibi ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Yine bu artırdığımız ilmeklerin yönünü değiştirerek öreceğiz hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimin hepsini haroşa olacak şekilde ördüm geldim. Artırma yaptığım ilmeklerin yönünü değiştirerek ördüm yine delik görüntü oluşmasın diye. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada haroşalı bölümü bitirdik. Bakın bu bölümü bitirdik. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye başlayacağız. Lalelerimizi yapmadan önce hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz sıra sonuna kadar. Lalelerimizden önce 2 sıra bu şekilde örmemiz gerekiyor. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak sıra sonuna kadar öreceğiz hanımlar. Böyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. İlmeklerimi hanımlar ön yüzde düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde de bu defa ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ön yüzde düz örgü uygulaması yapmıştık. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ön yüzde düz örgü düşüyor. Ön yüzde de hanımlar lalelerimizin yapılışına başlayacağız. Bu şekilde ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ters ördüm. Şimdi ön yüzeye geldim. Lalelerimize başlayacağız. Lalelerimiz toplam 6 sıradan oluşuyor. 4 sıra yaprak, 2 sırada lalesinden olmak üzere. Şimdi yaprağımızdan itibaren başlayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5. Kenarda toplam 5 adet ilmeğimizi örüyoruz. Ardından yeşil ipimi ekleyeceğim hanımlar. Bir ilmeğin içinden yeşil ipimle 3 ilmek çıkartıyorum. Bakın yeşil ipimle 1 ilmek çıkarttım. Bu açık renkli ilmeğimi daha şişimden bırakmıyorum. Aynı şişime hanımlar bakın. Yeşil ipimi şişime dolayıp aynı ilmeğin içinden 1 ilmek daha çıkartıyorum. Bir ilmeğin içinden böylece 3 ilmek çıkartmış olduk. Hemen yeşil ipimin ucunu ana renk ipimi bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Bu şekilde. Hanımlar model aralarında 3'er tane ilmeğim var. Bakın 1, 2, 3 ilmek örüyorum düz olarak. Sonra sıradaki ilmeğime yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartarak lalemin yaprağını yapıyorum. Yaprağımızın ilk sırası böyle oluyor hanımlar. Arada yine 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Yeniden bir ilmeğin içinden yeşil ipim ile şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Arada yine 3 ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Bakın sıradaki ilmeğimin içinden yeşil ipim ile bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. 3 ilmek örüyorum araya. Yeniden bakın 5. modelimizi yapacağız. Bir ilmeğin içinden yeşil ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. Arada 3 tane ilmeğim var. Bu şekilde hanımlar. Her 3 ilmekte bir bu şekilde yaprağımızı kuruyoruz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi size tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Son 5 ilmeğim de ana renk ipime denk geldi. Düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Yaprağımızın ikinci sırasını arka yüzde yapacağız hanımlar. Şimdi öncelikle şöyle üstüne alışışlara henüz alışmış da değilim. Bu aşamada hanımlar yine kenardaki 5 adet ilmeğimi ters öreceğim. Yeşil ilmeğime kadar olan ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Burada yapacağımız işlem şu. Burada 3 tane ilmeğimiz vardı. İpimi kendime doğru aldım. Yani arka yüze doğru ipimi tutuyorum. İlk yeşilimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi hanımlar yeşil ipi bile ters örüyorum. Sadece ortadaki yeşil ilmeğimizi yeşil ipimizle ters örüyoruz. Hemen bu yanlardaki yeşil ilmekleri örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Aradaki 3 ilmeğimi yine ters örüyorum. Bir diğer yaprağımı yapacağım. Şimdi ipim yine benden tarafta. İlk yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile ters örüyorum. Üçüncü yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum.
Arada 3 ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Yine ipim arka yüzde. İlk yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile ters örüyorum. Diğer yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum arada. Bir diğer yaprağımızı yapacağız şimdi. İlk yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile ters örüyorum. Bu üçüncü yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Arada yine 3 ilmeğimi ters örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. İlk yeşilimi örmeden aldım. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile ters örüyorum. Hemen yanındaki yeşilimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Arada 3 ilmek tersimizi örüyoruz. Bu şekilde hanımlar. 5 tane yaprağımızı birlikte yaptık. Kalan yapraklarımızı da aynı şekilde yapalım ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde modelimi tamamladım. Geldim yeniden ön yüzdeyiz. Yaprağımızda şimdi 3. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar yeşil ipimizi kullanmayacağız. Yeşil ilmeklerimden öndeki bakın bir ilmeğimi kadar öreceğim. Yani ilk 4 ilmeğimi örüyorum. Modelimde yaprağımda 3. sıramız. Bakın buradaki ilk yeşil ilmeğimi alıyorum hanımlar. İlk yeşil ilmeğimi alıyorum. Hemen önündeki açık renkli ilmeğimin önüne yeşil ilmeğimi bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Üçüncü yeşil ilmeğimi de solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Arada bu defa bir ilmeğimiz var. Bir ilmek ördüm. Şimdi diğer modelimi yapacağım. Hemen yeşil ilmeğimin sağında ilmeğim var. Yeşil ilmeğimi sağındaki ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Ortadaki yeşilimi örmeden aldım. Üçüncü yeşil ilmeğimi de solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Arada bir adet ilmeğimiz var. Düz olarak örüyoruz. Diğer yaprağımızı yapacağız. Bu ilk yeşil ilmeğimi alıyorum. Hemen sağındaki ilmeğimin önüne getirip bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü yeşil ilmeğimi de solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi düz ördüm. Diğer yaprağımı yapacağım. İlk yeşil ilmeğimi alıyorum hanımlar. Sağındaki açık renkli ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu diğer yeşil ilmeğimi de solundaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Arada bir tane ilmeğimiz var. Modelimizde hanımlar yaprağımızı bu şekilde yapıyoruz 3. sıramızda. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar yaprağımı tamamladım geldim. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Yaprağımızın 4. sırasını yapacağız hanımlar. Bu sıramızda açık renkli ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini ters örüyorum açık renkli ilmeklerin. İpim benden tarafta, yani arka yüzde, yeşil ilmeklerimi örmeden alıyorum. Açık renkli ilmeklerimi ters örüyorum. İpim arka yüzde, benden tarafta, yani yeşilleri örmeden alıyorum. Açık renkli ilmeklerimizi ters örüyoruz. Yeşilleri örmeden alıyoruz. 4. sırasını yaprağımızın bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Açık renkli ilmeklerimizi ters örüyoruz. Yeşil ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Görüntü bu. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde sıramı tamamladım geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Yaprağımızı bitirdik. Bu aşamada artık çiçeğimize başlayacağız. Yine kırmızı ipimi öncelikle hazırlıyorum hanımlar. Modelimizde 5. sıradayız. Lalemizin ilk sırasını yapıyoruz. Bu aşamada hanımlar bu açık renkli ilmeklerimizi örmeden alacağız. Açık renkli ilmeklerimizi örmüyoruz. İpimiz burada bekleyecek. Şimdi kırmızıya geçiş yapacağız hemen. Şöyle kırmızı ipimi alıyorum. Bu ortadaki bir tane yeşilimiz vardı. Bu yeşil ilmeklerin içinden kırmızı ipimiz ile 3 ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Bir ilmeğin içinden ipimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek daha çıkarttım. Bakın, bir tane yeşilin içinden 3 kırmızı ilmek çıkarttık. Hemen kırmızı ipimin ucunu hanımlar burada yeşil ipe bağlayacağım. Yine yeneklediğim ip olduğu için patiğim sökülmesin diye. Yapacağımız işlem bu. Aralardaki açık renkli ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yeşil ilmeğimi örerken bakın, kırmızı ipim ile bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Açık renkli aradaki 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Kırmızı ilmeğimi örerken bakın, bir ilmek ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Yeşil ilmeğimizin içinden kırmızı ipimiz ile 3 ilmek çıkarıyoruz. Açık renkli ilmekleri örmeden sağ şişimize alıyoruz. Yeşil ilmeklerimizin içinden bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. 3 tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yeniden hanımlar, burada kırmızı ilmeklerimizi biraz gevşek çekelim. Lalelerimiz biraz kabarık güzel dursun diye bakın gevşek alıyorum. Aradaki 3 ilmeği örmeden alıyorum.
yeşilimi örerken bir ilmeğin içinden kırmızı ipimi ile 3 ilmek çıkarıyorum. Şeklimiz bu. Sıra sonuna kadar bu şekilde lalelerimizi yapalım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar bu şekilde lalelerimi yaptım geldim. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde de lalemizin 6. ve sonuncu sırasını yapacağız artık çiçeklerimizin. Yine bu kenardaki şu ilmeklerimizi yine örmeden alıyoruz hanımlar. Açık renkli ilmeklerimizi. Bu aşamada üçlü ilmeğimiz vardı. Kırmızı ilmeğimiz vardı. Düzden üçünü keserek öreceğiz. İpimi ön yüze doğru, karşıya doğru aldım. Üçünü birlikte düzden kesiyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Sonra kırmızı ipimi kendime doğru, yani arka yüze doğru alıyorum. Kırmızı ipimizi alırken hanımlar böyle arkaya doğru sıkarak çekerek almayalım. Laleler içe kaçar. Gevşek bir şekilde, bakın ipimi gevşek bir şekilde şöyle bırakıyorum, arkaya doğru alıyorum. Sıkarak alırsak hanımlar laleler içe kaçar. Buna dikkat ediyoruz. Olayın püf noktası bu. Yeniden bakın diğer lalemi yapacağım. Bakın kırmızı ipimi de şöyle arkadan elimle sıkı tutarak yapıyorum. Bakın esnek bıraktım arkada. 3 tane kırmızı ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. Düz olarak örüyorum. Tekrardan gevşek bir şekilde bakın ipimi kendime doğru aldım, bıraktım. Lalelerimize bakın, yeniden ipimi çekip göstereyim. Böyle yaparsak, çekersek laleler içe kaçar. Hoş görüntü olmaz. Gevşek bir şekilde hanımlar kırmızı ipimi gevşek tutuyorum. Arkaya doğru aldım. Aradaki 3 açık renkli ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden kırmızı ipim ile buradaki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. Tekrardan ipi kendime doğru aldım. Açık renkli ilmeklerimi örmeden alıyorum. Bu 3 tane kırmızı ilmeğimin üçünü birden keserek örüyorum. Bu şekilde. Yine kırmızımı kendime doğru aldım. Açık renkli ilmeklerimi örmeden alıyorum. Tekrardan kırmızı ipim ile bu üçlü kırmızı ilmeğimi düz olarak keserek örüyorum. Kırmızı ipimizi arkaya alıyoruz. Aradaki 3 açık renkli ilmeği örmeden alıyoruz. Ve buradaki üçlü ilmeği de yine keserek örüyoruz. Lalelerimizin hanımlar yapılışı böyle. Son sırada laleler böyle yapılıyor. İpimizi gevşek tutmak püf noktası, bunu unutmayalım hanımlar. Yoksa laleler içe kaçar, güzel bir görüntü olmaz. Şimdi sıra sonuna kadar diğer lalelerimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, lalelerimin tamamını sizlere tarif ettiğim gibi yaptım geldim. En son kırmızı ipimi arkada bırakıyorum. Kenardaki 5 tane açık renkli ilmeğim vardı. Örmeden alıyorum. Tekrardan geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık lalelerimiz bitti. Bu aşamada hanımlar ilk lale modelimizi bitirmiş bulunuyoruz. İlmeklerimizi tamamen düz olarak öreceğiz hanımlar ön yüzde. Lale aralarında 2 sıra örgümüz var. İlk sırasını ön yüzde yapıyoruz bu şekilde. Böyle. Hanımlar ön yüzde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Tekrardan geri dönüşte arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp yeniden buraya gelelim hanımlar. İkinci lalelerin kuruluşunu da sizlere kafanız karışmasın diye kısaca anlatacağım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ördüm geldim. Bu şekilde 2 sıra örmüş olduk. Her 2 sırada bir yeni modelimiz yapacağız hanımlar. İkinci lalelerimizi başlatacağız. İkinci laleleri de ilkini nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız hanımlar. Aynı sıralamayla aynı şekilde yapacağız. İlk lalelerimizi yaparken kenardan 5 ilmeğimizi örmüştük. 4, 5. Ardından şöyle alttan yeşil ipimi alıyorum. Şu şekilde. Yine yeşil ipimle bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkararak yapraklarıma başlıyorum. İlk lalemizle aynı şekilde ikinci lalelerimizi yapıyoruz hanımlar. Yine 3'er ilmek var yapraklarımızın arasında. Diğer yaprağımızı yapıyoruz. Tekrardan 3 tane ilmeğim var yaprak arasında. Diğer yaprağımı yapacağım. Bir ilmeğin içinden yeşil ipim ile 3 ilmek çıkaracağım. Bu şekilde hanımlar. Böyle devam edecek. İkinci lalelerimizi de bu şekilde tamamlayacağız hanımlar. İkinci lalelerimiz bitince yeniden ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ana renk ipimizle örüyoruz ve üçüncü lalelerimizi başlatıyoruz. Üçüncü lalelerimiz bittikten sonra da yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim hanımlar. Sonra birlikte tabanımıza geçelim. Evet hanımlar, ben toplamda 3 tane lale modelimi sizlere tarif ettiğim gibi yaptım geldim. 3. modelimden sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Şimdi tabanına geçeceğiz ama onun öncesinde buraya bir diş haroşa örmemiz gerekiyor bu kenarına. Haroşalarımızı ön yüzde ve arka yüzde düz örgü örerek elde ediyordum. Şimdi ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz öreceğim. Arka yüzde de yine aynı şekilde düz öreceğim. Haroşayı ters örenler her iki tarafta da ters örgü örerek burada bir diş haroşalarını oluşturabilirler. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimi sıra sonuna kadar böyle düz olarak
öreceğim. Sıra sonuna gelince arka yüze döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi düz örelim. Ön yüze bir diş haroşa olacak. Bu şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim hanımlar. Ardından da birlikte tabanımızı kesmeye başlayalım. Evet hanımlar, burada bir diş haroşama olacak şekilde bakın ilmeklerimi ördüm. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Burundan itibaren başlayarak kesimlerimize başlayacağız hanımlar. 7 ilmek olarak başlayacağız burundan kesmeye. 15 ilmek olana kadar da devam edeceğiz. Hanımlar şöyle ki şişimizde toplamda 99 adet ilmeğimiz vardı. 7 ilmek ortaya çıktığımız anda geriye 92 ilmeğimiz kalıyor. 92 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara ilk etapta 46'şar ilmek ayıracağız. Öncelikle kenara düşen 46 ilmeğimi yine normal haroşa yani düz olarak öreceğim. Tabanımız haroşa olacak hanımlar. 46 ilmeğimizi öreceğim bu şekilde. Bakın kenar ilmeğimle birlikte burada 5 ilmeğim olmuş. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Devam ediyorum. Şu 42, 43, 44, 45, 46. Kenara düşen 46 ilmeğimi hanımlar ilk etapta normal düz olarak ördüm. Şimdi buruna 7 ilmek öreceğiz. 7 ilmek sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanımlar 7 ilmeğimi ördükten sonra geri döneceğim. Bu saydığımız anda bu sol tarafta da hanımlar 46 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi ördüm. 4, 5, 6, 7. Burun kısmına denk gelen 7 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz hanımlar. Ardından geri dönüyoruz. Bakın buraya 7 ilmek üzerinden bir diş haroşamız oluştu. Şimdi kesimlerimize başlayacağız hanımlar. Tabanımıza 15 ilmek olana kadar kesimler yapacağız. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kesim yerlerimiz, bu kenarlarımız düzgün düşsün diye bu şekilde bir yol izliyoruz hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6 ve burun kısmındaki 7 ilmeğimizi, 7. ilmeğimizi de ördüm. Ardından şişimden 2 ilmeği hanımlar alıyorum. Keserek örüyorum. Bu orta kısma ekliyoruz. Orta kısımda 8 ilmeğimiz oluyor. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. Burun kısmında şu an 8 ilmeğimiz oldu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 8 ilmeğimi öreceğim şimdi. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm. Şimdi buradan da 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Orta kısma ekledik. Orta kısımda bu defa 9 ilmeğimiz oldu. Şimdi ekledikten sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 9 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada ayrık bir görüntü var zaten tabanımızda. Yan ilmekler arasında. Bakın bu 9. ilmeğimi ördüm. Yine şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Yine bunu da orta kısma ekledik. Burada 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 10 ilmeğimizi böyle öreceğiz hanımlar. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine şişimden 2 adet ilmeği keserek orta kısma ekliyoruz. Burayı da 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu aradaki 11 ilmeğimi örüyorum. 11 ilmeğimi örüyorum. Şu 11. ilmeğim. Yine şişimden 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bunu da orta kısma ekledik. Orta kısımda 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi diğer ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Bakın burada 5 ilmeğimiz oldu. 6.'yı da ördüm. 7. 8. 9 10 11 12. Şişimden 2 adet ilmeği örerek keserek örüyorum. Orta kısma ekledim. Orta kısımda 13 ilmeğimiz oldu. Şöyle baktığımız anda hanımlar burun bölümünde oval bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde de ayak anatomisine uygun oluyor. 15 ilmek olana kadar devam edecektik bu işleme. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu tabanımıza denk gelen 13 ilmeğimi normal haroşa olarak örüyorum. Yeri zaten bakın. Burada ayrık bir görüntü var. Buraya kadar öreceğim.
13 ilmeğimi öreceğim öncelikle bu şekilde. Şu 13. ilmeğim hanımlar. Yine şişimden 2 adet ilmeğimi keserek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 14 ilmeğimiz oluyor. Şimdi geri döndüm. Burada 14 ilmeğimiz var. İpim karşıda. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu tabanımızdaki 14 ilmeğimizi öreceğim. 14 ilmeği öreceğim. Sonra şişimden 2 adet ilmeği keserek orta kısma ekleyeceğim. 15 ilmeğimiz olacak. Bakın buradaki 14. ilmeğimi de ördüm. Şişimden 2 adet ilmeği keserek orta kısma ekliyorum. Burada 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tabanımızda artık 15 adet ilmeğimiz var. 15 ilmek üzerinden bu tabanımızı örmeye devam edeceğiz hanımlar. Bunu da şöyle yapacağız. Bu aşamada artık 15 ilmek üzerinden şöyle devam edecek. İlk 14 ilmeğimizi öreceğiz. 15. ilmeğimizi örerken şişimizden de bir ilmek alacağız. Öyle kesim yapacağız. Yine bu aşamada ipimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinciyi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 15. ilmeğimi örerken kesim yaptım. Geri dönüyoruz hanımlar kesimden sonra. Yine ipimiz karşıda. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrardan tabanımdaki 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıp kesimimi yapacağım. Bu şekilde. Bakın 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmeğim burada. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Şöyle baktığımız anda her defasında ilmekleri saymaya gerek yok. Tabanımızdaki ilmek ile yanlardaki ilmekler arasında şöyle ayrık bir görüntümüz zaten var. Şimdi tabanımdaki son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. İpim yine karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımızda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonuncu yani 15. ilmeğimi örerken de şişimden de ilmek alıp keserek öreceğim. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı hanımlar. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu tabanımızda bakın ayrık görüntümüz var. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Tabanımızın yapılışı böyle hanımlar. 15 ilmek üzerinden tabanımızı keseceğiz. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı tabanımda. 15. ilmeğim. Şişimden ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Gördüğünüz üzere hanımlar patiğimizin tabanı bu şekilde devam edecek. 15 ilmek üzerinden örülecek. Şimdi hanımlar hep birlikte biz bu işleme bu sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz tamamen bitene kadar devam edeceğiz. Böylece tabanımız oluşacak. Şimdi hep birlikte bu sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim, sonra topuğumuza geçelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Yanlardaki ilmeklerimiz gördüğünüz gibi bu şekilde bitti. Şişimizde sadece tabanımızda kullandığımız 15 ilmeğimiz kaldı. Patiğimizin bu arka yani topuk bölümünü yapacağız. Burayı da yine aynı şekilde 15 ilmek üzerinden devam ettireceğiz. Haroşa olarak yapacağız hanımlar. Öncelikle artık bu misinalı şişten normal kısa şişleri de geçebilirim. Çünkü az ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu aşamada yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ipim karşıda. Hanımlar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bu şekilde hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Bakın birlikte keserek son 2 ilmeğimi ördüm. Burada 14 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada hanımlar hemen yan kenar ilmek yerlerine girerek bakın kenar ilmeklerimiz burada yanda. Şurada sıradaki ilmeğin 2 kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde patiğimizin bu arka bölümü bu kenarlarına da eklenmiş oluyor. Şimdi geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde haroşa örgüye devam ediyoruz. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini keserek örüyorum. Ardından bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyoruz. Ön yüzden çıkarıyoruz hanımlar. Şimdi de buradaki kenar ilmekleri bakın yerleri belli. Buraya girip buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkası böyle yapılacak hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim bakın hemen burası. Burada ilmeğin 2 kanadına birden girip buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım.
Yeniden ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde. Kesim yaptıktan sonra hanımlar burada geri dönüyoruz. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken ön yüzden çıkarıyorduk. Burada da hani sıradaki kenar ilmeklerimiz bakın burada. İlmeğin 2 kanadına birden girip ilmeğimi çıkartıyorum. Aynı kenar ilmeklerinden 2 kere ilmek çıkartmayalım hanımlar. Ya da kenar ilmeklerini atlayıp yapmayalım. Eşit yapalım ki patiğimizin arkası eşit bir şekilde örülsün. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Arkamız böyle yapılıyor. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmeklerimiz bakın burada. İlmeğin 2 kanadına birden girip ilmeğimi çıkartıyorum. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Bu tarafta ön yüzde ilmek çıkarıyorduk. Geri döndük. Ön yüzdeyiz ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor. Biz bu işlemi hanımlar bu son kenar ilmek yerlerimize kadar bakın buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerimize kadar patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar patiğimin bu arka bölümünü bitirdim ve geldim. Şimdi kesme işlemini yapacağız. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz hanımlar. Çok sıkı değil. Esnek bir kesim yapalım. İlmeklerimizi ikişer ikişer topluyoruz. Bu şekilde kesim işlemini gerçekleştiriyoruz hanımlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay, çok zevkli, çok şık bir model. Bu şekilde ikişer ikişer topluyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine ikisini birlikte keserek ördüm. Burada şöyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye elime hemen tığımı alıyorum. Hemen şu dibine batarak bunu buraya şöyle sabitliyorum. Bir tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum hanımlar. Bu şekilde. Bakın ilk başlangıç ipimiz de burada, bitiş ipimiz de burada. Başladığımız yerde patiğimizi bitirdik. Bu şekilde iplerimizin ucunu hemen arkaya doğru şöyle bir gizleyeyim ikisini birden. Böyle ön yüze çıkıp da çirkin bir görüntü oluşturmasın diye böyle gizleme işlemi yapıyoruz. Şöyle hepsini gizliyoruz hanımlar. Bu şekilde. Evet, topuğumuz bu. Hanımlar patiğimizi bitirdik. Ben bir de değişik bir hava katsın diye patiğimizin kenarına bu şekilde 2 sıradan oluşan kenar oyası yaptım. Çok şık durdu. Dileyen böyle sade de kullanabilir. Benim gibi kenar oyası yapmak isteyenler de olabilir. Onlar için de hemen kenar oyamı yapacağım. Patiğimde kullandığım renklerimi yani yeşil ve kırmızımla kenar oyamı yapacağım. Hanımlar kenar oyama hemen şu ilk başladığım bitiş yerinden şuradan bu şekilde girerek başlayacağım. Öncelikle yeşil ipimle şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Tam olarak buraya girdim. Bitiş yerine giriyorum. İlmeğimi buraya sabitledim. Hanımlar bu kenar oyamız 2 sıradan oluşuyor. İlk sırasını yeşil ipimle gideceğim. Sık iğne yapacağız hanımlar. Sıradaki kenar ilmek yerlerini batarak bakın sık iğne yapıyorum. Burada ilmeğin 2 kanadına birden batıyorum. Bu şekilde sık iğne yaparak kenar oyamın ilk sırasını yapıyorum. Bakın. Tığım ile sıradaki kenar ilmek yerine batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kenar oyamızın ilk sırası böyle. Bu şekilde hanımlar. Görüntümüz bu. Şimdi bu şekilde ilk başladığımız yere kadar patiğimizin kenarını bu şekilde hanımlar dolanalım ve gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamın ilk sırasını ilk başladığım yere kadar bu şekilde yaptım geldim. Buraya bir tane zincir çekip yeşil ipimi keseceğim. Bir sonraki sıramızda hanımlar kırmızı ipimizle yapacağız çünkü. Hemen bu yeşil ipimin ucunu da şu arka bölüme gizleyeceğim. Bu ipuçlarımızı devamlı olarak her patiğimizle gizleyelim hanımlar. Çünkü görünen ipuçları çirkin bir görüntü oluşturur patiğimizin iç bölümünde. Buna dikkat edelim. Bütün patiklerde bunu yapalım. Evet, ilk sırasını yaptık kenar oyamızın. İkinci sırasını da kırmızı ipimle yapacağım. Yine kırmızı ipimle de bir tane ilmek oluşturuyorum. Şöyle. Hanımlar bu sıramızda da ters sık iğne yöntemi yapacağız. Bakın.
Hemen buraya tekrardan girip şöyle ilmeğimi sabitliyorum. Ters sık iğneyi şöyle yapıyoruz. Bu ön tarafa doğru gitmeyecek de geri geri gidecek. Bakın bir arka kenar ilmek yerimiz burası. Bir arkaya. Buraya tığım ile batıyorum. Buradan şöyle bir adet kırmızı ipimle ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Sık iğneyi tersten götürüyoruz hanımlar. Bir tane gerideki bakın yeşil sık iğnemin içine şu şekilde giriyorum. İlmek çıkarttım kırmızı ipimle. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine geri gidiyoruz hanımlar. Bir arkadaki sık iğnenin içine batıyorum. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yeniden bir arkadaki sık iğnenin içine girdim. Bir ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topladım. Bu şekilde ters sık iğne yöntemiyle kenar oyamızın ikinci sırasını yapıyoruz. Yeşil ile olan kenar oyamızı normal sık iğne, düz sık iğne yöntemiyle yapmıştık. Kırmızı olanı da ters ile yapıyoruz. Patiğimizin kenarına çok yakışıyor bu tarz kenar oyaları. Bu şekilde bakın geri geri gidiyorum. Bir arkadaki sık iğne yerine girip ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Böyle hanımlar. Bu şekilde patiğimizin çevresini ilk başladığımız yere kadar buraya kadar dolanalım ve gelelim. Evet hanımlar. Kırmızı ipimle de kenar oyamı tamamladım. Geldim. İlk başladığım yere kadar yaptım. Yine buraya bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Böylece patiğimizi tamamladık. Hemen ipimi gizlemek istiyorum. Patiğimize manken ayağımıza da bakacağız şimdi birlikte. Şöyle kırmızı ipimin ucunu arka ilmek aralarına geçirerek yine gizliyorum. Bu şekilde. Baktığımızda hanımlar görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Bu şekilde bakın gayet esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Ayağımızda da bir görelim modelimizi nasıl olmuş bir bakalım birlikte. Çeyiz için de çok uygun bir model oldu hanımlar, bu laleli modelimiz çok şık oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Evet manken ayağıma da bakın. Şöyle giydirdim. Görüntümüz bu. Bakın. Şöyle göstereyim tam ekran. Bu şekilde bakın gayet de esneklik payı da var. Ayağı saran bir model. Böyle. Ya tabanımız bu şekilde. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.